Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzla yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta stratejimize yeni şartlar ekliyoruz. Bu şartlar stratejimizi daha güvenli, daha iyi hale getirecek arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi stratejimizi şöyle hızlıca anlatıyorum ve sonrasında yeni eklediğimiz şartları açıklayacağım. Daha sonrasında da TradingView uygulamasında bu koşullara uygun hisseleri filtreliyor olacağız. Evet arkadaşlar, şöyle TAV Havalimanları hissesi üzerinden stratejimizi tekrar bir hatırlatalım. Arkadaşlar stratejimizde Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şurada en altta gördüğünüz indikatör ve haftalık grafikte çalışıyoruz. Şöyle Williams yüzde aralığı indikatörünü kaldırıyorum ve ayrıca Kaufman hareketli ortalamasını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu da kaldırıyorum. Şurada göstergeler kısmına tıklayarak bu indikatörleri aratabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Williams diye yazmaya başladığımızda Williams yüzde aralığı bu indikatöre ekliyoruz. Ve daha sonrasında da Kaufman hareketli ortalaması. Şurada gördüğünüz H. Potter'ın yapmış olduğu indikatörü seçeceksiniz arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalaması. Evet, bunu da ekledikten sonra şimdi ayarlarımıza geçelim. Williams yüzde aralığı indikatöründe ayarlarımız şu şekilde olacak. Uzunluk 10, kaynak kapanış ve zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra tamam'a tıklıyoruz. Sonrasında Kaufman hareketli ortalamamızın ayarlarına geçiyoruz. Burada da tamamı tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında, girdiler kısmında ise uzunluk 21 olarak ayarlanmış olacak arkadaşlar. Tamam dedikten sonra stratejimizi şöyle anlatalım. Şimdi arkadaşlar haftalık grafikte çalıştığımızı söylemiştim. Şu Williams yüzde aralığı indikatöründe altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, şurada gördüğünüz yatay çizgi -40 seviyesini, üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler ise -10 seviyesini ifade ediyor. Stratejimize göre haftalık kapanışlara bakıyoruz arkadaşlar. Haftalık kapanışlarda -90 seviyesinin altında bir kapanış varsa ve aynı zamanda düşüşle kapattıysa o haftayı, yani kırmızı mum varsa, bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Ben burada bütçenizi 6 veya 8'e bölmenizi öneriyorum arkadaşlar. Daha sonrasında -90 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış geldiğinde toplamayı bırakıyoruz. Ve -10 seviyesinin, yani şu en üstte gördüğünüz kesik çizgilerin üzerine atmasını bekliyoruz. Bu kesik çizgilerin üzerinde kapanışlar gelmeye başladığında uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluktan şunu kastediyorum. Mesela şurada 7 Ağustos haftasından 14 Ağustos haftasına geçerken fiyatımızın yükseldiğini, Williams yüzde aralığı indikatörünün ise yönünü aşağı çevirdiğini görüyorsunuz. Buna uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar ve her karşılaştığımız uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bakın burada sonrasında da bir düşüş gelmiş hareketli ortalamasına kadar. Şimdi son olarak şu kesik olmayan yatay çizgi -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Evet, TAV Havalimanları hissesinde -90 seviyesinin altında bir hafta kapanış olmuş ve şu seviyeden alımımızı yapmışız 107.8 seviyelerinden ve şu anki seviyemize baktığımızda TAV Havalimanları'nda şu anda %119 karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Gayet güzel bir karlılık. Önümüzdeki dönemde de hedef seviyemiz 260 seviyesi. Şimdi arkadaşlar videonun başında bu stratejiye yeni şartlar eklediğimi söylemiştim. Böyle uzun zaman toplama yapmayı engelleyecek bazı şartlar ekledim. Bu şartları uygularsanız strateji daha güvenli hale gelecektir. Evet, şimdi bu şartlar nedir? Şöyle hepsini tek tek bir ele alalım. Öncelikle alım yapacağınız, bu stratejiyi uygulayacağınız şirket kar ediyor olması lazım arkadaşlar. Zarar etmiyor olması lazım. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'ten küçük olacak arkadaşlar. Ve bir diğer şartımız ise FK oranı 20'den küçük olacak arkadaşlar. Eğer ki bu stratejiyi uygularken bu bahsettiğim oranlar, yani piyasa değeri bölü defter değeri ve
FK oranı söylemiş olduğum seviyelerden yüksek olmasına rağmen eksi 90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geliyorsa bu sefer de Kaufman hareketli ortalamasına bakacağız arkadaşlar. Bu kapanış geldiğinde hissemizin fiyatı Kaufman hareketli ortalamasında, yani şurada gördüğünüz siyah çizginin üzerindeyse yine de alım yapılabilir. Fakat böyle bir durumda alım yapıyorsanız Kaufman hareketli ortalamasını stop seviyesi olarak takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmak gerekiyor. Evet, stratejimizi bu şekilde revize etmiş oldum. Şimdi mesela TAV havalimanlarından örnek olarak gösterelim. Ne dedik? Birinci şartımız TAV havalimanları veya uygulayacağınız hisse kar ediyor olmalı dedik. Şöyle hemen bakalım, şuradan TAV havalimanları yazıyoruz. Evet, buraya tıklıyoruz. Evet, TAV havalimanlarında piyasa bölü defter değeri 1.72. Şartımıza göre 5'ten küçük olması gerekiyor demiştik. Güzel. FK oranımız da 20'den küçük olması gerekiyor dedik. Burada da 7.14 arkadaşlar. Bu da güzel. Bir problem yok. Zaten şirket zarar ediyor olsa burada FK oranı 0 veya eksi olarak gözükürdü. Dolayısıyla şirketimiz de kar ediyor. Bir problem görmüyoruz ve bu stratejiyi TAV havalimanlarında uygulayabiliriz. Mesela başka bir örnek bakalım. İhlas Yayın Holding mesela. Burada da İhlas Yayın Holding hissesinde daha önce 3 defa toplama yapmışız. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakmışız. Ve şu anda baktığımızda hissemizde %28 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Şimdi yeni eklediğimiz şartlara göre bir bakalım. Şuradan arayalım hemen. Evet, açalım. Evet. Piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 2.25, stratejimize uygun, 5'ten küçük olması gerekir dedik. FK oranımız da 7.71, bu da 20'den küçük, stratejimize göre 20'den küçük olması gerekir dedik. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Zaten şirket zarar ediyor olsa burası 0 veya altında çıkardı arkadaşlar. İhya hissesinde de problem görmüyoruz. Stratejimize göre de şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Aksu'ya da bakalım. Aksu hissesinde daha önce 3 defa alım yapmışız. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı durdurmuşuz. Şu anda henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmış değil. Ve şu anda da %22 karlılık içerisindeyiz. Ve yeni eklediğimiz koşullara göre Aksu'ya hissesine bir bakalım. Hemen şuradan hissemizi aratıyoruz. Evet, Aksu'ya hissesinde de piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 2.26. FK oranımız 11.32, bir problem gözükmüyor. Evet, burada da herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Asuzu hissesine geçelim. Asuzu hissesinde de daha önce 2 defa alım yapmışız ve ortalama alım yaptığımız seviyelerden şu anki seviyeye baktığımızda %49 karlılık içerisindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerine henüz atamamışız. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmayı bekleyeceğiz. Şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada da bakalım Asuzu hissesinde diğer koşullarımız geçerli mi, uygun mu? Hemen şuradan aratıyoruz. Evet, Asuzu hissesinde de piyasa değeri bölü defter değerimiz 2.64 seviyesinde, stratejimize göre uygun. 5'ten küçük olması bizim için uygun olduğunu söylemiştik. FK oranımız da 14.66 seviyesinde. Burada da 20'den düşük olması bizim için uygun demiştik. Eksi olmaması da firmanın zarar etmediği, karlı durumda olduğu anlamına geliyor. Evet, Aksu hissesinde de şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Yani stratejimize böyle yeni koşullar ekledim arkadaşlar. Daha güvenli, daha iyi hale getirebilmek için. Mesela Hektaş hissesine şöyle örnek olarak bakalım ve sonrasında bu stratejiyi uygulayabileceğimiz yeni ne hisseler var, onlara bakacağız. Bakın, Hektaş hissesinde daha önce 8 defa toplama yaptık ve şu anda yaklaşık %19 seviyelerinde zarar durumundayız arkadaşlar. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Önümüzdeki dönemde buralardan yükselişlerin gelmesini bekleyeceğiz. Fakat bu yeni eklemiş olduğum koşullara göre bakarsak Hektaş hissesini aslında bu yeni koşullara göre toplamamamız gerektiğini göreceğiz. Hemen şöyle Hektaş yazıyorum. Evet. Piyasa değeri bölü defter değerimiz 4.81. FK'mız eksi 33.40. Eksi olması şirketin zarar ettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Burada zaten yeni stratejimize göre bu tip hisseleri toplamıyoruz arkadaşlar. Yani burada yeni eklediğimiz koşullarla Hektaş gibi böyle uzun dönem beklememize neden olacak hisseleri
filtrelemeden çıkartmış oluyoruz ve bu hisselerde toplama yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten önceki videolarda hatırlarsınız, her defasında hep şunu söylemişimdir. Güvendiğiniz hisselerde bu stratejiyi uygulayın ve mutlaka mali tablolar, bilanço analizi yapın demiştim arkadaşlar. Mali tablolar, bilanço analizi ayrıntılı olarak da yapabilirsiniz. Bu bahsettiğim yeni koşulları uygulayarak da yapabilirsiniz. En azından bir ön filtreleme yapmış olur arkadaşlar. Şimdi bu stratejiye uygun yeni hisseler var mı? Onları şöyle bir araştıralım. Evet, burada TradingView uygulamamızda ürünler kısmında takipçi kısmına giriyoruz arkadaşlar ve hisseleri seçiyoruz. Sonrasında şu artı kısmına Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı çıkıyor ve bir gün yazan kısmı bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Williams yüzde aralığı buraya filtre olarak eklendi. Şu yandaki küçük oka tıklıyoruz ve manuel kurulum diyoruz arkadaşlar. Şurası bir hafta olarak kalıyor. Şu kısmı küçük olarak değiştiriyoruz ve eksi 90 yazıyoruz arkadaşlar. Ve mavi tike basarak hisselerimizi filtrelemiş oluyoruz. Şimdi bunları ben tek tek Williams isimli listemize ekleyeceğim. Evet, şurada gördüğünüz yeni eklenenler kısmına toplamda 53 tane yeni hisse eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunların hepsine tek tek hızlıca bakacağız. Çünkü normalde Williams yüzde aralığı indikatörümüzü periyodu 10 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Fakat filtreleme kısmında 10 olarak seçme imkanını bize sunmuyor. 14 olarak seçebiliyoruz. Dolayısıyla 14 olarak biz filtrelememizi yapıp listemize ekledik. Şu anda tek tek içerisine girip eksi 90 seviyesinin altında olup olmadığını hızlıca kontrol edeceğiz. Evet, başlıyoruz. Evet, bu eksi 90 seviyesinin üzerinde ve listemizden çıkartıyorum. Borsan Yatırım eksi 90 seviyesinin altında listemizde bırakıyorum. Politeknik Metal eksi 90 seviyesinin altında listemizde bırakıyorum. Kilar Holding eksi 90 seviyesinin altında. Ege Endüstri eksi 90 seviyesinin altında. Agrot eksi 90 seviyesinin altında. EKGYO şöyle yakınlaştıralım. Eksi 90 seviyesinin altına henüz düşmemiş. Listemizden çıkartıyorum. CW Enerji eksi 90 seviyesinin üzerinde listemizden çıkartıyorum. Kale Seramik eksi 90 seviyesinin altında. Yeotek eksi 90 seviyesinin üzerinde listemizden çıkartıyorum. ICES hissesi eksi 90 seviyesinin altında. Hatsan'a bakalım. Hatsan eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Kalekim eksi 90 seviyesinin şöyle bakalım altında listemizde bırakabiliriz. Tarkim'e geçiyorum. Tarkim şöyle yakınlaştıralım. Eksi 90 seviyesinde tam listede kalabilir. Erciyes Çelik eksi 90 seviyesinin şöyle bakalım altında listede kalabilir. Pasifik Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Kuzeyboru eksi 90'ın altında. Tapdi Oksijen eksi 90'ın altında. Peker Gayrimenkul eksi 90'ın bakalım altında. Sayas eksi 90'ın altında. Elit Natürel eksi 90'ın altında. Forte eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Erbos eksi 90'ın altında. Türker Proje eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Begyo eksi 90'ın altında. Ensari Deri eksi 90'ın altında. E-Data eksi 90 seviyesinin üzerinde listeden çıkartıyorum. Çelha eksi 90'ın altında. Mercan Kimya eksi 90'ın üzerinde. Kafein eksi 90'ın altında. Işıklar Enerji eksi 90 seviyesinin tam üzerinde. Yine çıkartabiliriz. Henüz altına düşmemiş. Emkel eksi 90'ın üzerinde. Obase eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Kariye eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Özsup eksi 90'ın altında listede bıraktık. Samat eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Avhol eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Arzum eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Güler Yatırım eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Smart eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Bantaş eksi 90'ın altında listede kalabilir. Rainbow eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Turex eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Ekos eksi 90'ın altında listede kalabilir. Birikim Varlık eksi 90'ın altında. Vera Concept eksi 90'ın altında. Evet, bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de bunların diğer yeni eklediğimiz koşullara uygun mu değil mi onları kontrol edeceğiz. Evet, Borusan Yatırım'la başlıyoruz.
Hemen şuradan araştıralım. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.83, FK 33.49. FK 20'nin altında olması gerekir dedik yeni koşullarımıza göre. Dolayısıyla bu hisseyi eklemiyoruz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Politeknik Metal. Hemen şuraya arama kısmımıza yazalım. Evet, Politeknik Metal hissesinde piyasa değeri bölü defter değerimiz 303.37 seviyesinde. Bizim burada yeni oluşturduğumuz koşula göre 5'in altında olması gerekir dedik. Bu koşulumuza uymuyor. FK seviyemizde eksi 1766 şirketin zarar ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Politeknik Metal hissesini de listemize eklemiyoruz, çıkartıyoruz. Bir diğer hissemiz Kiler Holding. Onu da inceleyelim. Evet, Kiler Holding hissesinde de piyasa değeri bölü defter değeri 6.66, FK 9.33. 6.66 değerimiz yeni koşulumuza göre uygun değil. Kiler Holding hissesini de listemize eklemiyoruz. Bir diğer hissemiz Egean. Egean hissesini de şöyle bir hemen inceleyelim. Bakalım Egean hissesinde durum nasıl? Evet, Egean hissesinde de piyasa değeri bölü defter değeri 10.01, FK'sı da 46. Piyasa değeri bölü defter değeri 5'in altında olması gerekir dedik. FK'mız da 20'nin altında olması gerekir dedik yeni stratejimize göre. Dolayısıyla Egean hissesini de eklemiyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Agrot. Agrot hissesine bir bakalım. Evet, Agrot hissesinde de piyasa değeri bölü defter değerimiz 5.56. FK oranımız da 22.32. Yeni oluşturduğumuz koşullara uygun değil. Dolayısıyla Agrot hissesini de listemizden çıkartıyoruz. Kale Seramik hissesine bakalım. Hemen arama kısmından aratıyoruz. Evet, Kale Seramik hissesinde piyasa değeri bölü defter değerimiz 3.48. Yeni koşulumuza uygun. Fakat FK'mız uygun değil. 74.07. Dolayısıyla Kale Seramik hissesini de çıkartıyoruz. ICES hissesine bakalım. Hemen ICES hissemizi aratıyoruz. Evet, ICES hissesinde de piyasa değeri bölü defter değeri 6.13. FK eksi görüyorsunuz. Dolayısıyla şirket zarar ediyor. Zarar eden bir şirkete ortak olmak istemezsiniz. Bunu da listemizden çıkartıyoruz. Bir diğer hissemiz Kalekim. Onu da şöyle hızlıca araştıralım. Bakalım Kalekim'de durumumuz nasıl? Evet, Kalekim hissesinde piyasa değeri bölü defter değeri 4.29. FK oranımız da 19.31. Dolayısıyla yeni eklediğimiz koşullara da uygun. Williams yüzde aralığı stratejimize de uygun. Eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Geçen hafta da eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Dolayısıyla burada Kalekim hissesini listemize ekleyebiliriz. Ve Kalekim hissesi için buradan bir alım ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kalekim hissesinden sonra videomuzu çekerken bir sorunla karşılaştık maalesef. Çektiğimiz kısımların ancak Kalekim hissesinin sonuna geldiğimiz kısmına kadar olanı kurtarabildim. Geri kalan kısmında da hisselerin tek tek temel analizdeki oranlarını incelemiştik. Fakat onları kurtaramadım arkadaşlar. Fakat şöyle söyleyebilirim. Yeni eklediğimiz koşullara uygun olarak şurada gördüğünüz hisseler kaldı. Kalekim, Pasifik Gayrimenkul, Tapti Oksijen Özel Sağlık, Peker Gayrimenkul, Batı Ege, Ensari Deri, Kafein, Bantaj ve Vera Konsept hisseleri kaldı arkadaşlar. Bu hisselerde stratejimize göre bu hafta toplamaya başlanabilir. Şimdi kaldığımız yerden mevcutta topladığımız hisselerin durumunu inceleyelim. Kuyas'ta devam ediyorum. Kuyas hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. %23 karlılığımız var. Info Yatırım hissesine geçiyorum. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %8 karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Kardemir'e bakalım. Kardemir'de daha önce bir defa alım yaptık. %19 karlılığımız var. Eksi 10 seviyesinin de üzerine atmış durumda. Herhangi bir uyumsuzluk gözükmüyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Hektaş'a bakmıştık. Kimtex Polyarat'a bakalım. Burada daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %3 seviyelerinde zarardayız. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams yüzde aralığı indikatöründe. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. SDT Uzay Sanayi hissesine geçelim. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %10 seviyesinde karlı durumdayız.
Europower Enerji'ye geçiyorum. Burada daha önce 7 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %7 seviyelerinde zararlı durumdayız. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi. Burada daha önce 6 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz kâra geçebilmiş bir hissemiz değil. Daha önce Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %197'lik güzel bir yükseliş yaşamışız. Benzer yükselişi önümüzdeki dönemde bekleyebiliriz. Gesan hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 6 defa 7 defa toplama yaptık. Şu anda kâra geçebilmiş değiliz. Maliyetimizle hemen hemen aynı seviyelerdeyiz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alfas hissesine geçiyorum. Alfas hissesinde de daha önce 6 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada da kâra geçebilmiş değiliz. İzdemir Enerji'ye bakalım. Daha önce 4 defa toplama yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda henüz kâra geçebilmiş değiliz. Köyagranit hissesine bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %2 dolaylarında karlılığımız var. Tat Gıda hissesine geçiyorum. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %2 seviyelerinde bir zarardayız. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şeker Gayrimenkul hissesine bakalım. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %9 seviyelerinde karlılığımız var. Kristal Kola'ya bakalım. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %1,5 seviyelerinde zarardayız. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın burada da daha önce Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %205'lik güzel bir yükseliş yaşanmış. Körfez Gayrimenkul hissesine bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X10 seviyesinin üzerine atmış vaziyetteyiz. %22 karlılığımız var. RTA laboratuvarlarına geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. %4 karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Hedef hissesine geçiyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %11 karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Uşak Seramik hissesine geçiyorum. Daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X10 seviyelerinde zararlı durumdayız. X90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. X90 seviyesinin altında önümüzdeki haftalarda kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. PC iletişime bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %15 karlı durumdayız. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ereğli'ye geçiyorum. Ereğli'de daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X10 seviyesinde üzerine atmış vaziyetteyiz. Gayet güzel. %10 karlılığımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Petkim'e geçiyorum. Petkim'de daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %5 karlılığımız var. Şekerbank'a bakalım. Daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X10 seviyesinin üzerindeyiz. Bakalım herhangi bir uyumsuzluğumuz yok. %23 karlı durumdayız. Deva Holding'e geçiyorum. Deva Holding'de X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %11 karlı durumdayız. Çemtaş'a geçelim. Daha önce 1 defa alım yaptık. Williams indikatörümüzde X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %12 karlı durumdayız. Eczacıbaşı Yatırım Holding'e bakalım. Burada da daha önce 1 defa alım yaptık. -10 seviyesinin üzerine attık bu hafta itibariyle. Herhangi bir uyumsuzluğumuz yok şu anda. %16 karlı durumdayız. Evet, Ege Gübre hissesine bakalım. Daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %5 karlı durumdayız. İş Gayrimenkul'e bakalım. Daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Hatta X10 seviyesine de gelmiş durumdayız. Alım yaptığımız seviyeden %24 karlı durumdayız. Akçansa hissesine geçiyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams indikatöründe herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %5 karlı durumdayız. Astor'a bakalım. Astor'a daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %11 karlı durumdayız. Aztek'e geçiyorum. Aztek hissesinde henüz kâra geçebilmiş değiliz. Daha önce 2 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bizim Toptan hissesine geçiyorum. Daha önce 1 defa alım yaptık. %5.40 karlı durumdayız. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Miatek'e bakalım. Miatek hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %2 karlı durumdayız. X90 seviyesinde üzerine atmış durumdayız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz.
Alarko'ya bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerine atmış durumdayız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %1,5 karlı durumdayız. Reader'a geçiyorum. Reader hissesinde de daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %2,6 karlı durumdayız. X90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ve son olarak Derlux yatırım hissesine bakalım. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin altındayız. Fakat yeşil mumla kapattığı için ekleme yapmıyoruz. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Önümüzdeki haftalarda X90 seviyesinin altında düşüşle bir kapanış gelirse toplamaya devam edeceğiz. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.